Stresli olaylar bazı insanları son derece yoğun bir biçimde etkilerken bazı insanlar bundan bu kadar da etkilenmeyebiliyorlar. Örneğin A tipi kişilik dediğimiz davranış özelliklerine sahip insanlar koroner kalp hastalıklarına ve strese çok daha fazla yatkınken B tipi kişiliktekiler bu konuda biraz daha şanslılar. Peki acaba sen A tipi kişilik misin yoksa B tipi misin? Hangisine daha yakınsın? İşte bu videoda bunu test edeceğiz. A tipi kişilik ve B tipi kişilik bu kavramlar ilk kez birer kardiyoloji uzmanı olan Friedman ve Rosenman'ın 1974 yılında yaptığı bir araştırmada kullanıldı. Bu araştırmada doktorlar koroner kalp hastalıklarına sahip insanlarda ortak olarak görülen bazı davranış özelliklerini belirlediler ve bu davranış özelliklerine sahip kişilere A tipi kişilik adını verdiler. Bunun tam tersi uçtaki kişilere ise B tipi kişilik dediler. Bu kişilik tiplerinin özelliklerini biraz sonra vereceğim. Ancak önce isterseniz hangi kişilik tipine girdiğimizi ya da hangi kişilik tipine daha yatkın olduğumuzu görmemizi sağlayacak minik bir test yapalım. Biraz sonra ekranda birer çift cümle göreceksiniz. Bu cümlelerden birisi bir uçtaki davranışı temsil ederken bir diğeri onun tam tersi uçtaki davranışı temsil eden cümledir. Ortada da bir ölçek göreceksiniz 1'den 7'ye kadar. Bu cümleleri okuduktan sonra kendinizi hangi uca yakın hissediyorsanız ölçek üzerinden buna göre bir puan verin kendinize. Bunun gibi 20 tane cümle çifti okuyacağım size ve bu her bir 20 cümle çiftini puanlamanızı isteyeceğim. Ardından bir toplam puan alacağız. İlk cümle çiftimizle başlayalım isterseniz. İşleri geçici olarak askıda bırakmakta bir sakınca görmem. Diğer uçta ise başladığım işi mutlaka bitiririm. Randevular konusunda sakin ve acelesizimdir. Diğer uçtaki davranış ise randevulara hiçbir zaman geç kalmam. Bütünüyle rekabet duygusundan uzağım. Yüksek derecede rekabet duygusu içerisindeyim. İyi bir dinleyiciyimdir. Başkalarının konuşmasına izin veririm. Bunun tam ters ucunda ise başkalarının konuşmalarını bitirmelerini sabırsızlıkla beklerim. Sıklıkla onların cümlelerini keserim, sözlerini onların yerine tamamlarım. Baskı altında olduğum zamanlarda bile telaşsızımdır. Her zaman telaş içindeyim. Sakin olarak bekleyebilirim. Beklerken bile huzursuzum. Yumuşak başlıyımdır. Her zaman kafamın dikine giderim. Tek seferde sadece bir tek iş üstlenirim. Her seferinde birden fazla işe aynı anda girişirim. Yavaş yavaş konuşurum ve konuştuklarımı tartarım. Coşkun ve vurgulu konuşurum. Birden çok jest ve mimik kullanırım. Başkalarını değil, kendimi memnun etmeye çalışırım. Başarılı bir şekilde tamamlanmış bir iş için karşı tarafın takdirini beklerim. Her şeyi yavaş yavaş, aheste aheste yaparım. Her şeyi hızlı hızlı yaparım. Hızlı hızlı yemek yerim, hızlı hızlı yürürüm. Sakin ve yumuşak bir biçimde araba kullanırım. Sert ve hızlı araba kullanırım. Duygularımı açık olarak ifade ederim. Duygularımı içimde tutarım. Çok geniş bir ilgi alanım vardır. İş dışında çok sayıda şeyle ilgilenirim. İş dışında pek bir şeyle ilgilenmem. Az sayıda ilgi alanım var. İşimden ve bulunduğum durumdan memnunum. Sabırsızım. Bir an önce ilerlemek istiyorum. Kendime zaman sınırlaması koymam. Çoğu zaman kendime zaman sınırlaması koyarım. Sınırlı bir sorumluluk duyarım. Her şey için kendimi sorumlu hissetmem. Her zaman her şeyden kendimi sorumlu hissederim. Hiçbir zaman verimi sayısal olarak değerlendirmem. Bir işteki verimi çoğunlukla sayısal olarak değerlendiririm. İş konusunda yüzeyselimdir. Öyle çok kendimi yormam. Çok çalışırım. Hafta sonları eve iş getiririm. Öğle yemeklerine çıkmam. İşi çok ciddiye alırım. Kusursuzluk meraklısı değilim. Açıkçası mükemmelliyetçi bir insan değilim. Mükemmel olmalıyım. En ince ayrıntısına kadar her şeye dikkat ederim. Şimdi verdiğiniz tüm puanları toplayın. Bu toplam puana göre hangi kişilik tipinde olduğunuzu ya da hangi kişilik tipine daha yatkın olduğunuzu sizinle paylaşacağım. Eğer aldığınız toplam puan 110 ile 140 arasındaysa yoğun bir şekilde A tipi kişilik olduğunuzu gösteriyor. Yani siz A tipi kişiliksiniz. Peki A tipi kişilik ne demek? Biraz sonra. Eğer aldığınız puan 20 ila 39 arasındaysa siz yoğun bir şekilde B tipi kişiliksiniz anlamına geliyor. B tipi kişilik ne demek? O da biraz sonra. 90-109 arası bir puan aldıysanız A tipi kişiliğe biraz daha yatkın bir kişiliktesiniz demektir. 40
50-60 arası bir puan aldıysanız yine B tipi kişiliğe yatkınsınız demektir. 61-89 arası bir puan aldıysanız bu durumda her iki kişilik tipinin ortasında sağlıklı, dengeli bir puan aldığınız anlamına geliyor. Peki gelelim A tipi kişilik ne demek, B tipi kişilik ne demek? Eğer bu uçlarda çıktıysak ya da bu uçlara yakın çıktıysak bu ne anlama geliyor? Efendim A tipi davranışlar sürekli olarak zamanla yarışan, başarı ve sonuç odaklı insanlarda sıkça görülür. Ölçek maddelerinden de tahmin edebileceğiniz üzere bu insanlar sabırsız ve öfkelilerdir. Hızlı konuşurlar, hızlı yemek yerler, sonuç odaklılardır, başarmak onlar için çok önemlidir. Rekabetçi duygular içindedirler, sürekli birileriyle yarışırlar ve sürekli zamana karşı yine bir yarış içerisinde hissederler kendilerini. Yani sürekli sırtlarında bir zaman baskısı hissederler. A tipi kişiliktekiler için başarı, sorumluluk ya da para miktarı onlar için başarının göstergesidir. Nicelik onlar için daha önemlidir niteliğe göre. Kendilerine çok fazla vakit ayırmazlar ve işkoliklerdir. Peki eğer A tipi kişilik çıktıysanız ya da A tipine yatkın bir kişilik çıktıysanız dikkatli olmanızı öneririm. Biraz frene basmanın, biraz yavaşlamanın, biraz kendinize vakit ayırmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Bakın en başta bahsettiğim Friedman ve Rosenman'ın yaptıkları araştırmada, ki bu araştırma 10 yıl sürmüştür ve 3524 kişi üzerinde çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre A tipi kişilik özellikleri gösteren insanların %70'inde koroner kalp sorunlarına rastlanmakta. Kalp sağlığınızı korumak, bedensel ve ruhsal sağlığınızı korumak için biraz yavaşlamak, biraz sakinleşmek ve biraz gevşemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bununla ilgili olarak kanalımda sayısız video var. Bunları izlemenizi öneririm. Gelelim B tipine. B tipi kişilikte malum başından beri söylediğimiz gibi A tipinin tam tersi. Yani B tipi kişilik özelliklerindeki insanlar hani dünya yansa bir bağ otu yanmaz diyoruz ya. Daha sakin, daha yavaş, daha rahat, daha az rekabetçi insanlar, daha uysal insanlar. A tipinde olmak ya da B tipinde olmak daha sağlıklıdır diyemiyoruz. Aslında en güzeli dengede olmak. Yani gerektiği zaman hızlı olacağım, harekete geçeceğim. Ancak gerektiği zaman da yavaşlamayı, sakinleşmeyi, kendi değerimi önemsemeyi bileceğim. Eğer A tipi kişilikseniz bu durumda hani dedik ya biraz yavaşlamayı, biraz sakinleşmeyi, biraz gevşemeyi öğrenmeniz gerekiyor diye. Bu anlamda size yardımcı olabilecek teknikleri anlattığım videolar Stresten Kurtulma Yolları başlıklı oynatma listemde mevcut. İşe nereden başlamalıyım derseniz önce nefesinizi yavaşlatmaktan başlayabilirsiniz. Bununla ilgili Öfkeni ve Stresini Kolayca Kontrol Et Sufi Nefes Tekniği isimli videoma bakabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca A tipi kişiliklerde çoğu zaman aşırı düşünme problemi söz konusu olabiliyor. Özellikle aşırı düşünmekten kurtulmak, zihnini sakinleştirmek istiyorsan yine nefes tekniğinin yanı sıra mindfulness tekniğinin de çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili bunu nasıl yapabileceğine ve bu tekniğin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgileri anlattığım videoma yine buradan ve açıklama kısmından ulaşabilirsin. Şu an itibariyle kanalımız 50.000 kişiyi geçti ama bizim hedefimiz büyük biliyorsunuz. 50.000 bize yetmez. Bende de biraz A tipi kişilik var galiba. Kalp sağlığıma dikkat etsem iyi olur gibi geliyor bana. Ama yine de bize destek olmak istiyorsanız ve kanalımızın o hedefimizdeki rakama ulaşmasına yardımcı olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve yorum yazarak da bize destek verebilirsiniz.